İngilizce'de yazma becerilerimizi nasıl artırabiliriz? Her gün saatlerce yazarak yazma becerimizi iyileştirebilir miyiz? Hayır ama evet. İşte bu noktada ne yazacağımızı bilmek gerçekten çok önemli. Ve bu videoda size İngilizce yazma becerilerinizi nasıl artırabileceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk maddemiz düzenli günlük tutmak. İngilizcemiz her ne kadar iyi olmasa da, her ne kadar yeni başlamış olsak da bu çalışmayı günlük olarak yaptığımız takdirde İngilizcemizin gerçekten akıcı bir seviyeye ulaştığını göreceğiz. Ve bu günlüğümüze basit olayları, o gün ne düşündüğümüzü, ne yaşadığımızı, belki de yarın ne yapacağımızı yazdığımız takdirde zaman içinde İngilizcemizin geliştiğini fark edeceğiz. Ki İngilizceye yeni başlayan biriyseniz zaman içinde kullanacağınız sözcüklerin yetmediği durumları göreceksiniz. Örneğin ben bugün arabaya bindim cümlesinde İngilizceye yeni başlayan biri araba sözcüğünü bilebilir. Ancak arabaya binmek demek için burada binmek fiilini öğrenmek zorunda. Ve o gün arabaya bindiğini günlüğüne aktarmak istiyorsa binmek fiilini öğrenmesi gerekir. Ayrıca o günkü hissiyatlarımızı günlüğümüze belirttiğimiz takdirde kendimizi İngilizce ifade etmemiz daha kolaylaştığını göreceğiz. İşte bu yüzden İngilizce günlük tutmaya başlıyoruz. Bir diğer maddemiz İngilizce özet çıkarmak. Özet çıkarmayı illa okuduğunuz bir kitabı özetlemek veya herhangi bir makaleyi, çeviriyi özetlemek anlamına gelmeyebilir. En basitinden örnek vermek gerekirse, YouTube'da izlediğiniz eğlence içeriklerinden bile ne anladığınızı 3-5 cümleyle ifade edebilirsiniz. Her izlediğiniz içeriği ortalama bir 5-10 cümleyle ifade edebiliyorsanız, başlangıç seviyesi için yeterli olacaktır. Eğer seviyeniz iyi ise ancak yazmada kötüyseniz ki konuşmada sıkıntı çekmiyor olabilirsiniz. Sizin konuşma yeteneğiniz daha yüksektir. Dinleme yeteneğiniz yüksektir ancak yazmada berbatsınızdır. Bu 5-10 cümleyi siz 15-20 cümleye çıkartabilirsiniz. Hatta yapabiliyorsanız tüm videoyu sıfırdan sona akılda kalan ne varsa uzun bir şekilde yazmayı deneyebilirsiniz. Bunu yapmak başlangıç seviyesi için zor olsa da orta ve ileri seviye insanlar için çok zor olmayabilir. Çünkü halihazırda bir kelime hazneleri var. Yalnızca bunu yazıya dökemiyorlar. Günlük olarak 1-2 videoyu özetleseniz gerçekten iyi bir sonuç elde edeceksiniz, inanın bana. Ve son maddemiz dil değişim partneri edinmek. Bu madde yalnızca yazma skillini geliştirmek için değil, yabancı dil edinmemizi hızlandırmak, daha akıcı konuşabilmek için neler yapmalıyız kısmını ekleyebiliriz. Ve ben bu yöntemin aralarındaki en etkili yöntem olduğunu düşünmekteyim. Çünkü günlük hayatımızda hepimiz sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyoruz. Kimimiz Reels izliyor, kimimiz faydalı içerikler izliyor, kimisi yalnızca kaydırıyor veya kimisi yalnızca ders videoları izliyor. O zaman buna neden bir dil partneri eklemeyelim? Ki burada demek istediğim günümüzün tamamını ona ayırmak değil. Ne yaptık, ne ettik, bunu sürekli tekrarlamak değil. Günlük yalnızca 15 dakika, 20 dakika sosyal medyayı bunun için de kullanabiliriz. Ben İngilizce öğrenirken İngiltere'den bir arkadaş edinmiştim ve yaklaşık 5 yıldır kendisiyle konuşuyorum. Benim İngilizcemi inanılmaz derecede geliştirdi ki ben en başta A2 seviyesinde falandım. Ve şu an hiçbir sıkıntı çekmeden sesli, yazılı, görüntülü her türlü konuşabilecek duruma geldim. Tabii ki yaptığım tek şey partner elde etmek ve onunla konuşmak değildi. Ancak sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğim için bunu bir avantaja dönüştürmek istedim ve sürekli bir şey izliyorsam onunla paylaştım. İzlediğim şey hakkındaki düşüncelerimi ona ilettim. Ve buradaki en önemli nokta ise benim ona ilettiğim mesajların doğruluğunu ölçüp bana geri bildirimde bulunmasıydı. Hem kendi fikrini belirtiyor ve ben yeni sözcükler öğreniyordum. Hem de benim yazdığım metnin doğruluğunu ölçüyordu ve hatalarımı düzeltiyordu. Ayrıca başta çok fazla çekindiğim için ne kadar bilsem de ki A2 seviyesinde ne kadar bilinebilirse hepsini aktaramıyordum. O kadar çekiniyordum ki, o kadar utanıyordum ki yanlış yapmaktan, konuşmaktan, sesimin karşıya gitmesi bile beni bir utanma duygusu içine sokuyordu. Çünkü farklı bir dilde konuşuyorum ve tanımadığım biri, sadece telefonun bir diğer ucundaki birinden mesaj geliyor ve ben ona mesaj atıyorum ve bu gerçekten gerici bir şeydi başta. İşte bu zamanla hata yapa yapa, doğrularını öğrene köreldi ve dili öğrenirken yalnızca dili öğrenmedim. Zamanla iletişim becerilerimi de geliştirdi. İşte tam bu sebeplerden ötürü yabancı dil partneri edinmelisiniz. Bu video bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.